Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer'e bir şey olmasın diyenler beğeni butonunu yoklasın, sayımızı görelim, gücümüzü hissedelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi yeni bölüme geçiyoruz ve noktaları tek tek birleştiriyoruz. Ömer cephesinde fırtına dinmiyor. Son bölümde içini kemiren gerçeği daha fazla taşıyamadı ve sonunda Kıvılcım'a itiraf etti. Kıvılcım duyduklarıyla sarsıldı. Buna rağmen kalbinin derinliklerinde hem kendisi hem de bebeği için Ömer'in yanında kalmasını istiyor. Yeni bölümde bu ikilinin vicdan, akıl, kalp üçgeninde sıkıştığı anların bölümü olacak. Gerçeği tamamen ortaya dökme ile susup zaman kazanma arasında gidip gelecekler. Kaza dosyasında ise satır araları kalınlaşıyor. İlk bakışta tüm deliller Ömer'i işaret edecek. Adımlar onu köşeye sıkıştıracak. Ama ben bu çizginin birkaç bölüm sonra tersine döneceğini düşünüyorum. Bir ayrıntı, belki zaman çizelgesindeki küçük bir kayma, belki tanık ifadesindeki bir boşluk büyük resmi değiştirecek ve Ömer gerçekten suçlu mu sorusuna hayır cevabını getirecek. İşte o an Ömer ile Kıvılcım'ın yıllardır sınanan bağının yeni eşiği olacak. Bu kez kaçmak yerine birbirlerine sığınacaklar. Burada küçük bir parantez açalım. Ömer'in suçsuzluğu ortaya çıkarsa bunun yolu başkasının kusurundan çok gözden kaçmış ayrıntıya dayalı olacak gibi. Belki hız, mesafe, zaman üçlüsünde tutarsız bir tablo, belki olay anında orada olması gereken birinin yokluğunu gösteren bir boşluk. Senaryo bu detayı bizden saklayıp doğru anda çıkarırsa hem gerilim hem de tatmin duygusu yüksek bir çözülme izleriz. Kıvılcım'ın bu süreçte geri adım atmaması, aksine güçlü kalması kritik. Çünkü Kıvılcım karakteri kırılganlığını saklayan değil, onu güce dönüştüren bir çizgide durduğunda en çok seviliyor. Gelelim Işıl'a. Adım adım daralan bir çemberin içinde. Asil'in Işıl'ın sakladıklarına ortak oluşu oyunun dengesini tamamen değiştirdi. Işıl ilk şüphe oklarını Mustafa'ya çevirecek, ipuçlarının peşinde koşacak. Fakat her adım onu kurulan planın daha da içine çekecek. Asil ise maskesini hiç düşürmeden yardım ediyor görüntüsüyle Işıl'ı kendi hedef noktasına sürükleyecek. Ben Işıl dosyasının birkaç bölüm daha yüksek tempoyla akacağını, ardından büyük bir yüzleşme sahnesiyle kapanacağını düşünüyorum. Bu kapanışta Işıl'ın hamle alanı kalmayacak. Hikayeye veda sinyallerini net duyacağız. Asil'in ise freni yok. Zekası, soğukkanlılığı ve risk iştahı ile her köşeye nüfuz ediyor. Asude, Ünal ailesiyle tek başına savaşamayınca Asil'i oyuna dahil etmişti. Şimdi bedelini herkes sırasıyla ödeyecek. Asil içeriden içeriye sızıp kaleyi taş taş sökecek. Aile içi dengeleri bozup Asude'nin şirkette daha görünür, daha söz sahibi olduğu bir tabloyu adım adım kuracak. Özetle Asil bu sezonun sessiz fırtınası ve izlediğimiz her sahnede izi kalacak. Asil'in rolünü büyüten şey sadece zekası değil, başkalarının zaaflarını görme ve dokunma becerisi. Ünal ailesinin çatlaklarını doğru yerden büyüttüğünde içeriden fetih dediğimiz şey gerçekleşir. Asude'nin şirket içindeki ağırlığının artması da tesadüf değil, planlı bir satranç hamlesi. Bu hamlelerin bedelleri olacak. Güven krizleri, beklenmedik ittifaklar ve kırılan bağlar. Özellikle aile büyüklerinin iyilik için işbirliği söylemiyle attığı adımlar uzun vadede daha büyük kopuşlara zemin hazırlayabilir. Nursema ve Firaz cephesinde ise kalbi yoran dalgalar var. Firaz yaptıklarının yükünü taşıyor. Her zamanki gibi sığınacak kapıyı Nursema'da arıyor. Ama geçmiş kapıyı çalınca zincirler kopuyor. Demet'in öfkeyle yaklaştığı çizgide saklananlar birer birer yüzeye çıkacak. Ben yeni bölümde Demet'in iz sürerek Firaz'a ulaşacağını, Firaz'ın bir süre kaçmaya çalışsa da sonunda köşeye sıkışacağını düşünüyorum. Ve kilit an, Nursema'nın aldatıldığı gerçeğiyle yüzleştiği o sahne. Bu yüzleşme zaten hassas bir dengede ilerleyen hamilelik sürecindeki duyguları katlayacak. Nursema'nın aklındaki soru basit ama ağır. Affetmeli miyim yoksa tamamen bitirmeli mi? Bu ikilemin cevabı hemen gelmez. Sessiz odalarda, gecenin derinlerinde büyür. Ben hikayenin kısa vadede kesin bir ayrılığa değil, mesafeli ve temkinli bir bekleyişe evrileceğini, Firaz'ın derin bir pişmanlıkla telafi arayacağını fakat güvenin geri kazanılmasının uzun süreceğini düşünüyorum. Nursema hikayesinde umudu diri tutan şey onun inceliği ve sabrı. Fakat sabır görmezden gelmek değildir. Ben Nursema'nın önce bebeğine ve kendi sağlığını merkeze alan bir mesafe koyacağını,
Sonra kalbinin neyi kaldırıp neyi reddettiğini daha berrak göreceğini düşünüyorum. Kiraz'ın pişmanlığı gerçek ama gerçek pişmanlık zaman ve davranışla sınanır. İzleyeceğimiz tam da bu. Sözlerin mi yoksa eylemlerin mi ağır bastığı? Doğa ve Fatih. Son bölümdeki lüks araba sahnesi içimizi burktu. Fatih sorunları pahalı bir anahtarla çözebileceğini zannediyor. Doğan'ın bir anda tamam demesi ilk bakışta yumuşama gibi görünse de bana göre bir alarm zili. Çünkü bu tamamın ardında birikmiş öfke, kırıklar ve değersiz hissetmenin bıraktığı sessiz bir çukur var. Asil'in o meşhur yemeğe Fatih'in Doğa'yı aldattığı Aylin'i getirmesiyle Doğan'ın zihnindeki bütün kötü anılar yeniden canlandı. Fatih ise konuşmak, yüzleşmek, sorumluluk almak yerine vitrin parıltısına sığındı. Bu sebeple ben bu ilişkinin yüzeyde düzeliyor görünse de içeriden içeriye eridiğini düşünüyorum. Kısa vadede Doğan'ın duygusal bir patlama anına yürümesi çok olası. Kendine zarar verme eşiği bile senaryonun masasında. Umarım hikaye onu korur. Çünkü Doğan'ın sesi sustuğunda geriye sadece pahalı suskunluklar kalır. Önümüzdeki bölümlerde Doğan'ın kendi iç dünyasıyla yüzleştiği, ben ne istiyorum sorusunu ilk kez gerçek cevabı ile yanıtladığı sahneler izleyebiliriz. Fatih'in ise jest dilinden özür ve tamir diline geçmekten başka şansı yok. Doğa Fatih başlığında ise bir uyarı cümlesi bırakmak gerekiyor. Kırılan güveni hediye onarmaz. Doğanın suskunluğu fırtına öncesi sessizlik gibi. Bir gün bir cümleyle, bir bakışla, bir anahtarı masaya bırakan bir el hareketiyle her şeyin rengi değişebilir. Fatih özürle değil, anlayış ve emekle yol alırsa belki, ama aksi halde parlak jestlerin gölgesi uzadıkça karanlık büyür. Genel resme uzaktan bakalım. Ömer kıvılcım çizgisinde gerçeğin payı büyürken aşkın dayanıklılığı sınanıyor. Işıl'a sil attığında planlar derinleşiyor. Taşlar yerine yerleşirken masum görünen her bakışta gizli bir hesap var. Nursema Firaz tarafında kalp kırıklıkları sessiz ve uzun bir iyileşme sürecinin başlangıcında. Doğa Fatih cephesinde ise makyajlı barışların altında sarsıcı bir hesaplaşma yükseliyor. Yeni bölüm bu dört damarın aynı anda attığı, ritmin yükselip indiği bir bölüm olacak. Fragmanlarda görmeyi beklediğim detaylar, kaza dosyasında yeni bir kamera kaydı ya da teknik bir rapor. Asil'in masum bir sohbet gibi görünen ama aslında düğüm atan bir repliği. Nursema'nın tek başına kaldığı, elini karnına koyup derin nefes aldığı kısa bir plan. Ve Doğan'ın arabayı değil, kendi kırgınlığını sürdüğü bir gece sahnesi. Son söz, eğer Ömer'in yükü hafifler, Işıl'ın düğümü çözülür, Nursema kalbini korur ve Doğa kendi sesini bulursa, yeni bölüm yalnızca hikayeyi ilerletmekle kalmaz. Karakterlerin iç dünyasını da büyütür.